Ya kimyon? Merhaba canlar. Bugün burada toplanmamızın sebebi sizle kutu açılışı yapacak olmamız. Bu bir markalardan gelenler videosu değil maalesef. Hepsini paramla aldım. Sponsorlu değil, keşke olsa ama. Ve hepsi kitap. Önceden çıkmak isteyenler varsa bir tane çanta var. Bu kadar kitabın arasında. İsterseniz o çantayı bekleyebilirsiniz ama genel kitap anlatacağım. Şimdi burasından tanıyanlar için ne olacağı, hangi marka olduğu çoktan belli olmuştur. Tada! Kidega. Kitaplarımızı Kidega'dan alıyoruz. Şiddetle demek istemiyorum da önemli bir şekilde tavsiye ederim. Neden diğer online kitapçılardan almadığımızda DM'den yanıtlayacağım. Buradan yanıtlamayacağım. Devam ediyoruz. Şimdi aldığım kitaplar bir Seth Godin'in işletme kitapları var. Yani işte pazarlamacı tostlarım, stajyerlerim ve gönüllülerim için benimle aynı işi yapan insanlar için özellikle kıymetli olacağını düşündüğüm bir takım Amerikan işletmesi kitapları var. Bir de daha feminist olduğunu düşündüğüm kadın yazarların kitapları var. Bir de işte çantalı bir şeyler var falan filan. Çok heyecanlıyım bu arada. Hazırlanması bir ay falan sürdü. Yani çok da para verdim bu sete. Kargonun büyüklüğünden ve ağırlığından da anlamışsınızdır. Biraz fazla kitap istedim. Şimdi başlıyoruz. Başladık. Sylvia Plath'ten Kiraz Hanım'ın Mutfağı var. Şimdi bu Kiraz Hanım'ın Mutfağı aslında bir çocuk kitabı. Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları'ndan. Sylvia Plath aslında bu hanımefendimiz feminist bir hanımefendi. Bu hanımefendinin yetişkinler için de kitapları vardı ama onlar ellerinde kalmamış. Yeni basımı da yapılmıyormuş zaten onların. Dolayısıyla oralar patladı. Elimizde bu var. Ben çocuk kitaplarını çok severim. En sevdiğim kitap türü çocuk kitabı. Dolayısıyla bunu aldım. Kesin çok severek okuyacağım. Bakalım neler olacak. Bu ilk kitabımız. Devam ediyorum. Şimdi sıradaki kitabımızı dizi izleyenler, Netflix severler falan tanır. Sanırım orada yayınlanıyordu bunun dizisi ya da filmi. Dizi bence. Damızlık Kızın Öyküsü. Hey hey. Ben dizi izlemiyorum. Yani bu övündüğüm bir şey değil. Takip edemiyorum. Dolayısıyla bilmiyorum nerede yayınlanıyordu ama hikayesi neydi ama ben tamamen Margaret Atwood başarılı bir kadın yazar olduğu için aldım. Dolayısıyla başarılı bir feminist yazar olduğu için hatta aldım. Böyle bunu okuyacağım. İşte uzun bir kitap. Margaret Atwood'dan bir kitap daha var. Birazdan gösteririm. Sıradaki kitabımız Yazınsal Ustalık Virginia Woolf. Bu kitap Kidega'da belli bir fiyatı geçen insanlar için işte listeledikleri kitaplardan biri hediye oluyor. Tabii ki Virginia Woolf olanı seçtim. Nedenini hepiniz anlamışsınızdır. Yazınsal Ustalık kitabı. Bir de bu kitabın kapağı çok sevimli. Tipe bakın. Arkası da pembe. Harika. Devam ediyorum. Doris Lessing'den Kedilere Dair kitabı var. Bu ablamız da gene feminist bir yazar ablamız. En sevdiğim iki şey zaten. Feminist bir kadın ve kediler. Bunun diğer bir sıkıntı yani başka kitapları da vardı gene. Bu Sylvia Plath'te yaşadığımız problem. Eski kitaplar, yani eskiden yazılmış kitaplar ve yeni basımları yapılmayan kitaplar maalesef. Dolayısıyla sadece bu kitabını alabildim. Bu da elimizde yok diye yanıt geldi bana bazı kitaplarından. Devam ediyoruz Virginia Woolf'la. Aforizmalar. Ben bayılırım böyle şey için. Kısa kitaplara. Halil Cibran Meczup'u öneririm mesela. Böyle özlü söz, şiir var böyle kısa kitaplar. Şu tarz kitapları sevenlere öneririm. Halil Cibran Meczup'u. Aynı zamanda Virginia Woolf'un bu kitabı olduğunu ben bilmiyordum. Aforizmaları olduğunu. İyi olmuş ama bence. Arkasında şey yazıyor. En iyi yetiştirilmiş kadınlar zihinleri en uygar olanlardır. Aşırı güzel bir söz. İyi yetiştirilmiş bir kadının nasıl olacağı falan yazıyor. Bu da böyle ASMR videosu gibi oldu. Neyse. Bu güzel bir kitap olacağını kesin çok seveceğim ve başucu kitabım olacak. Tada! İsmi okunması zor hanımefendilerimizden ismi okunması başka zor bir kitap ismi. Simone de Beauvoir'dan Sade. Yakmalı mı? Kitabı. Bu kitabı duymuştum da evde yoktu ve okumamıştım gerçekten. Sadizme isim veren adam bu. Ondan bahsediyor aslında. Yani biz sadizm diyoruz da o adam Sade. Nasıl okunuyorsa. İşte onun bu kitabı. Çevirisini hatta bu kitabın Cemal Süreya yapmış. O yüzden bence çok sevimli olay.
Zaten Simone de Beauvoir'ı açıklamama gerek yok. O kadın işte. O kadın. The kadın. Devam ediyoruz Seth Godin'in kitaplarıyla. Kilit Adam. İşinizde vazgeçilmez olun kitabı. Seth Godin. Kalın da bir kitap. CEO'lar miyolar demiş ki çok iyi kitap. Dolayısıyla okuyunca CEO olabiliriz herhalde. Ya CEO olmasak da birkaç bir şey öğreniriz tam yani. Çünkü hepimiz aslında benim bu videoyu izleyen takipçilerimin çoğu kurumsal hayatta, vakıf hayatında bile kurumsal hayattayız. Dolayısıyla bu tarz kitaplardan küçük birkaç tane şey bile çeksek, böyle 2 taktik bile çeksek çok işimize yarar. Devam ediyorum. Seth Godin'in bir başka bestseller kitabı Dip. Bu işletme kitaplarının hepsini Seth Godin aldım. Çünkü Seth Godin yani. Seth Godin önemli bir karakter çünkü işletme, pazarlama için. Dip kitabı vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap. Gerçekten küçük bir kitap. Kitaplar hakkında bir yorum yani hepsinin çok başarılı kitaplar olduğu, dövüşmeyin. Kedilerim dövüşüyor. Bilinen şeyler ama içeriklerini okumadım henüz. Yani okuduğum ama aldığım kitaplar henüz gelmedi. Onlardan da var. Margaret Atwood'dan bir kitap daha. Cadı Tohumu. Cadıları ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Feministlerin cadıları ne kadar çok sevdiğini herkes bilir. Bir tane feminist şey vardı. Döviz. Yakamadığımız cadıların torunlarıyız diye. Hatta arttırıyorum. İlkokulda açtığım Hotmail hesabımın da adı witch_nilosh@hotmail.com. Lütfen spam atmayın. Ama bu kitap yani Cadı Tohumu kitabı. Hem de Margaret Atwood yazmış. Neden almayayım ki dedim. Aldım. Yine kalın bir kitap. Bu Shakespeare Yeniden serisinden. Devam ediyorum. Seth Godin. Kurcala kitabı. En son ne zaman yeni bir şey yaptınız yazıyor altta da. Bir şeyleri kurcalamaya falan bağlı. Arkaya da Buda'nın sözünü yazmış. Buda da eski kapitalistlerden bilirsiniz. Neyse. Bu da kısa bir kitap. Yani böyle okunacak kitaplar. Seth Godin'in kalın kitabı da var. Mesela Kilit Adam kalın ama bunlar kısa kitapları. Margaret Atwood'la devam ediyoruz. Evlenilecek kadın. Tabii ki Margaret Atwood yine roman yazmış. Bu da gene Damızlık Kızın Öyküsü gibi kadının evdeki yerini tartışan ve inceleyen bir kitap diyebilirim. Okunası. Devam ediyoruz. Seth Godin'den bir başka kitap. Çok şaşıracaksınız. İsmi çok karışık. This is Marketing. Yani gerçekten This is Marketing kitabın adı. İşte bayağı pazarlamaya dair bir şeyler anlatıyor. Şimdi bu kitapların sıkıntısı şu. Morine'yi okuyan arkadaşlarım ve stajyerler de hatırlar. Bir tık yani geçmiş pazarlama taktikleri yani çok revize edilmemiş. Şu an pazarlamanın tamamı mesela Instagram'dan dönüyor ya. Burada bu Instagram'dan reklam alın gibi taktikler yok. Ama mesela hiç ölmeyecek taktikler var. İşte karşınızdakinin önce size güvenmesi lazım sizin ürününüzü alması için gibi taktikler var yani. Bence o yüzden bir iki şey kapsak bile kârdır kitaplardan. Devam ediyoruz. Simone de Beauvoir Yıkılmış Kadın. Şimdi Simone de Beauvoir'ın her şeyini alırsınız. Çorap satsa onu da alırım. Ama mesela şimdi bu Yıkılmış Kadın alırken ben biraz tereddüt ettim. Çünkü böyle yıkılmış kadın diyor ya. Kadının yıkıldığı belli. Şimdi ben bununla eğer kendime bir bağ kurarsam ve ben de yıkılmış hissedersem hayatı nasıl devam edeceğim diye düşündüm. Çünkü ben biraz duygusal bir insanım. Ve gerçekten bağ kuruyorum roman karakterleriyle, böyle yıkılmış kadın karakterlerle. Ve toparlanamıyorum kolay kolay ama aldım. Bir heyecandır. Aldım yani. Bir mordu çünkü buraların moru ne kadar sevdiğim belli. Aldım yani. Güzel olacak bence. Devam ediyoruz. Seth Godin. Takım oyunu. Takım oyunu. Anlaşmazlıklar falan filan. Takım oyunu yani. Bunu anlatıyor. İşletmeye dair başka bir kitap. Devam ediyoruz. Bir klasik. Dım dım dım. Kurtlarla Koşan Kadınlar. Bu bizim evde vardı ama ben bunu okurken altına çok çizdim. Ya da mesela bazı yerlere yanına çok not aldım falan. Dolayısıyla çok manipülatif bir okuma olur. O kitabı benden alıp okuyacak insan için. Dolayısıyla direkt benim not aldığım ve altını çizdiğim yerlere dikkat eder. Dolayısıyla bu annem için aldığım bir temiz kopyası. Yani okumayan varsa Kurtlarla Koşan Kadınları tabii ki okusun. Benim anlatmama gerek yok. Çok bilindik ve meşhur bir kitap. Devam ediyoruz. Bu kitabı hediye etmeye aldım. Kime hediye edeceğimi söylemeyeceğim şu an. Çünkü izleyenlerden birine hediye edeceğim tahminen. Yani çekiliş olarak değil de kime hediye edeceğimi biliyorum. Ama o da şu an izliyor. O yüzden sürpriz olsun diye söylemeyeceğim ama bütün pazarlamacılar yalancıdır. Çizmiş hikaye anlatırlar. Şimdi yalancı değiliz. Allah var yani. Zaten subjektif şeyler söylüyoruz yani. Belli ki işte bu süpürge en iyi süpürge dediklerinde zaten subjektif bir şey söylüyorlar. Dolayısıyla yalan değil. Yani bu dünyada mesela bence sen en güzel kadınsın dediğimde de subjektif bir şey söylüyorum. Bu bir yalan değildir. Devam etmek gerekirse
Bu kitabın güzel bir yanı var. İade garantisi var kitabın. Şöyle diyor. Bu kitabı okuyup beğenmediyseniz alış belgenizle birlikte iade edebilir. Ücreti yayın evimizden geri alabilirsiniz diyor. Yani Seth Godin'in pazarlama kitabında o kadar iddialı ki adam bu kitabı beğenmezseniz işte yani iade edebilirsiniz kitabı demiş. Yani yayın evinden bayağı paramızı geri alabiliyoruz kitabı beğenmezsek. Kitabı okuyup beğenmedim deme şeyi yapmayı hepiniz aklımdan geçti biliyorum ama yapmam, gerek yok. Devam. Cinsel politika Kate Millett. Bu Amerika'da en çok lanetlenen kadın kitaplarından birisi. Biraz radikal bir duruş sergiliyor. Yani radikal duruşun aslında karşılığı şey ya. Kadınlar da cinsel özgürlüğe sahip olsun. Ne dedi falan olduğu için ya. Onun için biraz radikal bir kitap sayılıyor ama olay şu. Bu kadar kadın kitabı olması ve bunların olmasının sebebini açıklayayım size. Aslında bugün baktığınız zaman 100 temel eserdeki çocuk kitapları, okulda okutulan kitaplar, dünyadaki belli başlı edebiyat kitapları, Rus edebiyatı falan %99.9 bir erkek dominasyonu var. Dolayısıyla olarak sürekli olarak bu edebiyatta mansplaining'e maruz kalıyoruz. Mansplaining'e maruz kalmadığımızda doğrudan ataerkil kalıplarına, patriarkaya maruz kalıyoruz. O yüzden bu kitapları seçip okumak gerekiyor. Yani sizin medyada önünüze düşecek kitaplar değil ya da işte bir Sapiens gibi çok popüler olup önünüze düşecek kitaplar değil bunlar. Bunları spesifik seçip okumak gerekiyor. O yüzden bu kargoda ben bunları spesifik seçtim. Yani bugün kitaplığıma baktığımda yaşlı adamlardan dolu kitaplık gördüm kendimde. Mine Söğüt hariç. Dolayısıyla kendime bu şekilde bir kitap serisi seçtim ve bunları satın aldım. Buradan ilham alan olur, okumak isteyen olur. Benimle beraber okuduktan sonra tartışmak isteyen olur. Zaten okumuş olan olur. Konuşuruz. Devam ediyorum. Şimdi en baba 2 olaya geldik. Şimdi bu reisin kim olduğunu herkes tanıyor zaten. Simone de Beauvoir. Bu kitapların ne olduğunu tanıyor. Şimdi bu kitabın bizde kısaltılmışı vardı. Ablam eskiden almış. Baktım 2 cilt ve yeni versiyon. Ben böyle basımını çok sevdim. Çizgiler falan hoş bence. Aldım. Kitap ne anladınız zaten. 2. cinsiyet kitabı. Simone de Beauvoir'ın. Burada da 2 tane kitabı var. Sait Faik'in Abasıyan'ın kitabı. Gördüğünüz üzere. Kıymetli bir kitap. 2. cinsiyet hakkında yorum yapmam gerekiyor. 2. cinsiyeti aldım işte desem. Herkes anlar. Ve en sevdiğim parça. Çantaya geldik. Virginia Woolf çantası. Çok tatlı. Virginia Woolf çantası böyle. İçinde Virginia Woolf'un 3 tane kitabıyla geliyor bu çanta. Bir tanesi kendine ait bir oda tabii ki. Ondan bizim evde yaklaşık 3 tane var. Ama bir tane daha olmuş oldu. Yani mutlaka birine veririm zaten. Yani bir kadına veririm. O atılmaz şey olmaz. 2 tane kitabı, biri de var olma anları, biri perde arası. Perde arkası diyecektim. Perde arası. Bu 2 kitabı da var. Üçlü set halinde böyle. Çantada yanında geliyordu. Bence mükemmel o yüzden. Virginia Woolf'u çanta her yerde bulamayız çünkü. Bir tane daha seti vardı. 5 kitap artı gri bir çanta vardı onda da. Almak istedim ama çok pahalıydı. Bu bir. İkincisi de aynı kitapların yanına 2 kitap daha koymuşlardı. Dolayısıyla onları alsam hani kendine ait bir odayı bir sürü kadına veririm de hepsini de vermeyeyim diye düşündüm. Bu şekilde benim kargo alışverişim. Burası bayağı bir kitap doldu. Şöyle hepsini önüme koyayım ve son bir bitiş sözü hazırlayayım. Bu kitapları alma sebeplerimi açıkladım. Neden bu kadar feminist yazar olduğunu açıkladım falan. Kendim açıklayacağım, daha da bir şey yok bence. Buraya kadar izlediyseniz bir de şurada şey var. 2. cinsiyet. O sığmadı. Teşekkür ederim. Bunların hepsini ne kadar sürede okurum? 1 yıl. Şöyle bir baktım, 1 yıl bence. Bu şekilde. Sevgiler diliyorum hepinize. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tamamen kendi kendime boş yaptım. Ve arkadaşlarıma anlatmak istedim neler yaptığımı. Ben arkadaşlarıma neler yaptığımı tüm Insta'ya anlatarak anlatıyorum. Bu şekilde. Hoşça kalın dostlar.